Merhabalar arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yumuşacık, tel tel ayrılan az yağlı açma tarifi hazırladım. Pratik şekliyle de çok güzel, lezzeti olan bu güzel açmamızın tarifine lafı hiç uzatmadan yapım aşamasına geçiyorum. Açmamızın hamuru için ilk önce yoğurma kasesine 2 su bardağı ılık süt ekliyorum. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milimlik klasik su bardakları. 1 su bardağı ılık suyumu da ekliyorum. Suyumuzun, sütümüzün mutlaka ılık olmasına özen gösterelim. 2 tatlı kaşığı toz şeker, 1 paket kuru maya ekliyorum. Kuru maya yerine yaş maya da kullanabilirsiniz. Mayamın aktif olması için spatula yardımıyla karıştırdıktan sonra 2 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tuz kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. 1 su bardağı sıvı yağımı da ekliyorum. Yine kullandığım bardak ölçüsü 200 milimlik klasik su bardağı ile ekledim sıvı yağımı. Sıvı yağımı da ekleyip karıştırdıktan sonra malzemelerimi yavaş yavaş un eklemesi yapıyorum. Mayalı hamurlarımızda her zaman unumuzu yavaş yavaş ekleyelim. Bir anda eklediğimizde hamurumuz sert olur. Bu da açmalarımızın, poğaçalarımızın istediğimiz yumuşaklığında olmamasına neden olur. Toplamda 7,5 su bardağı un ekledim. Tabii ki her zaman belirttiğim gibi un marka kalitesine göre değişebileceği için sizler hamurunuzun kıvamına göre ayarlayabilirsiniz. Açmalarınızın daha yumuşak olması için hamurunuzun çok hafif ele yapışmasına dikkat edin. Bakın gördüğünüz gibi bu yumuşaklıkta olması yeterli. Açmamın içine eklemiş olduğum sıvı yağın dibinde biriken yağ hamurumun üzerine ekliyorum. Daha güzel toparlanması için, elimi de hamurun rahat bırakması için. Bardağın dibindeki sıvı yağı da bu şekilde değerlendirmiş olduk. Evet arkadaşlar, sizlere hamurumun kıvamını yakından göstermek istiyorum. Bu kıvamda olması yeterli. Artık yeterince yoğurmuş olduğum hamurumu yoğurma kasesinin içinde kenarda dinlenmeye, mayalanmaya bırakıyorum. Bu şekilde 1 saat kadar oda ısısında mayalandıracağım hamurumu. Hamurum 1 saatte gördüğünüz gibi çok güzel mayalandı. Hamurumun ilk havasını yoğurma kasesinde çıkartıyorum. Maya kokusunun gitmesi için. İlk havasını çıkartmış olduğum hamurumu çok fazla yoğurup içindeki mayasının da sönmemesi için çok az tezgahımı unladım. Hamurumun üstünde çok hafif unlayarak elimin yapışmamasını sağlıyorum. Hamur kesme aparatımla ilk önce ikiye, sonrasında da bezeler ayırıyorum. Bezelerimi mandalina büyüklüğünde avucumun içinde yuvarlayarak tezgahıma alıyorum. Çok fazla büyük veya çok da fazla ufak yapmamaya özen gösterin. Biraz büyükçe mandalina büyüklüğünde oldu. 15 beze yaptım toplamda. Sizler dilerseniz daha büyük yaparak daha az beze de elde edebilirsiniz. Büyük servis tabağımı 1 yemek kaşığı sıvı yağla yağladım. Yağlamış olduğum servis tabağının üzerine bezelerimi alıyorum. Bezelerimin üzerinde 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağla fırça yardımıyla yağlayacağım. Bu sayede daha az yağlı açmalar elde etmiş olacağız. Bu işlemi mutlaka yapmaya özen gösterin. Bezelerimizin üzerine güzelce sıvı yağla yağlayalım. Bezelerimi yağlarken ben de sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Sıvı yağla yağlamış olduğum bezelerimin üzerine buzdolap poşetiyle hava almayacak şekilde kapatıyorum ve kenarda 15 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Hamur bezelerim gördüğünüz gibi 15 dakikada çok güzel mayalanmış. Hemen üzerindeki buzdolap poşetini kaldırıp şimdi şekil verme işlemine geçebiliriz. Bezemin alt kısmını üste getirecek şekilde elimle bastırıyorum. Hiç yağlama işlemi yapmadan bu işlemi kolaylıkla yapabiliyorum. Çünkü bezelerimi yağladığım için yağlama gereği olmayacak. Açabildiğim kadar açmış olduğum hamurumun uç kısmını içe doğru katlıyorum. Ben kahvaltılık çikolata kullanacağım. Sizler dilerseniz sade olarak da yapabilirsiniz. Kahvaltılık çikolatamı da
Güzelce sürdükten sonra diğer uç kısmını da üste gelecek şekilde koyuyorum ve elimle bastırıyorum. Sonrasında uç kısmını da bu şekilde kıvırıyorum. Kenarından 2 parmak olacak şekilde hamurumu bırakıyorum. Uç kısmını o 2 parmak bırakmış olduğum hamurumun üzerine getiriyorum. Bir ucunu dışa doğru, dıştaki uç kısmını da içe doğru kıvırarak bu şekilde şeklini vermiş oluyorum. Daha iyi anlamanız için bir tane daha göstereceğim arkadaşlar. Bu arada sesim içinde kusura bakmayın. Ufak bir grip rahatsızlığı atlattığım için sesime de yansıdı. Şimdiden özür dilerim. Tekrardan açıp uç kısmını içeri katladıktan sonra kahvaltılık çikolatamı sürüyorum. Kahvaltılık çikolata yerine haşhaş ezmesi veya zeytin ezmesiyle de yapabilirsiniz. Kenar uç kısmını bu şekilde kıvırıyorum. Kenarda da 2 parmak gördüğünüz gibi bu kısmı boş bıraktım. Kıvırmadım orayı. Kıvırmış olduğum uç kısmını o kenarda bırakmış olduğum hamurumun içine alıyorum. Sizlere daha detaylı elimden geldiğince göstermeye çalışıyorum. İlk yapıyorsanız bu şekli verirken ilk de zorlanabilirsiniz. Sonrasında eliniz alıştığında çok kolaylıkla yapacaksınız. Ben şeklini tekrardan son kez göstermek istiyorum. Eğer anladıysanız sıkılmamak için ileriye de sarabilirsiniz videoyu. Tekrar uç kısmını bakın buraya içeri doğru getiriyorum. Kahvaltılık çikolatamı da güzelce sürdükten sonra diğer ucunu da üste getirip elimle bastırıyorum. Kenardan bu şekilde kıvırmamız yeterli. Tekrardan güzel bir şekil alması için bu şekilde yine kıvıralım. Uç kısmını kenarda bırakmış olduğumuz boşluk alana getirelim. Bakın içeriden bir ucunu dışarıya, dışarıdaki ucunu da içeriye doğru kapatıyorum. Aynı işlemi yaparak bütün açmalarımı hazırladım. Yağlı kağıt serilmiş tepsimi yerleştirdikten sonra üzerine bu şekilde temiz bezle örterek 25 dakika kadar tepsi mayası yaptım. Gördüğünüz gibi tepsi mayası yaptıktan sonra da açmalarım çok güzel kabardı. Tepsi mayanızı, fırınınızı 50 derece fansız ayara ısıtarak 10 dakikada fırında da tepsi mayası yapabilirsiniz. Yalnız mutlaka fansız ayarda tepsi mayası yapın üzerinin kurumaması için. Açmalarımın üzerine sürmek için 2 adet yumurta sarısını kaseme aldım. Çay kaşığın ucuyla yarım çay kaşığı kadar pekmez ekliyorum. Açmalarımın üzerinin daha güzel kızarıp parlak olması için pekmez eklerseniz daha güzel kızarmış olacak. Çok fazla da pekmez eklememeye özen gösterin. Çay kaşığın ucuyla eklemeniz yeterli olacaktır. Evet, yumurta sarısını da sürdükten sonra fırına artık açmalarım girmeye hazır. Sizler dilerseniz üzerine susam da gezdirebilirsiniz. Önceden 5 dakika ısıtmış olduğum 180 derece alt üst fanlı ayarda orta rafta açmalarımı fırına pişirmeye koydum. Hamur işlerinizde mutlaka fırınınızı önceden 5 dakika ısıtmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi açmalarım çok güzel kabarmaya başladı. Toplamda fırınımda 40 dakikada pişti. Tabii ki sizlerin fırınına göre bu süre değişebilir. Gördüğünüz gibi çok da güzel kızarıp kabardılar. Açmalarınızın daha yumuşak olması için fırından çıkınca mutlaka ilk sıcaklığı çıkana kadar üzerine temiz bez örtün. Bu sayede açmalarınız daha yumuşak olacak. Çocuklarınız da bu kahvaltılık çikolatayla çok beğeneceği bir açma tarifi, mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Beslenmeleri için de misafir davetleriniz için de değişik ve güzel bir tarif oldu. Hemen sizlere daha güzel dokusunu da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi tel tel ayrılan çok güzel açma tarifi oldu. Gönül rahatlığıyla bu tarifimi deneyebilirsiniz arkadaşlar. Denedikten sonra asla pişman olmayacaksınız. Dediğim gibi kahvaltılık çikolata yerine zeytin ezmesi, haşhaş ezmesi de kullanabilirsiniz. Dışarıda pastanelerden hazır aldığınız açmalardan çok daha lezzetli, evinizde sağlıklı bir şekilde bu tarifle deneyebilirsiniz. Beni buraya kadar izlediyseniz videomu beğenerek kanalıma destek olmayı unutmayın.
Bu gibi açma tarifleri ve daha fazlası için de kanalımı takip etmeyi de unutmayın arkadaşlar. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.